Hepinize selam olsun Allah dostları, size uyumadan önce sizin ve çocuklarınızın dinlemesini istediğim ibretlik hikayeleri paylaşmak isterim. Bugünkü konumuz kibrin insanları ne hale getirdiğini, nasıl büyük günahlar işlettirdiğini, başımızı nasıl belalara soktuğu hakkında güzel bir hikaye dinleyeceksiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, kulaklığınızı takın ve dinlenmenin keyfini çıkarın. Çoban ve Şımartılmış Prenses. Bir zamanlar ismi artık tarihin tozlu sayfalarında bile kalmayan çok eski bir ülke vardı. Ülkeyi, ciddiyetiyle bilinen yaşlı bir sultan yönetirdi. Sultanın bir de gözünden sakındığı dünyalar güzeli kızı vardı. Sultan kızı ile çok ilgiliydi. Bir dediğini iki etmez, hep el üstünde tutardı. Kızının ismi Almina'ydı. Sultan kızının evlilik yaşına geldiğini biliyordu. Bu yüzden onu prenslerden biriyle evlendirmeye karar verdi ve adayları sarayında kabul etmeye ve kızıyla tek tek tanıştırmaya başladı. Almina kendisiyle evlenmek isteyen herkesi eleştirmeye başlamıştı. Biri kısa boylu, biri şişman, biri şaşı, birinin de burnu büyük derdi. Kısacası her aday için bir bahanesi vardı. Ta ki hiçbir sorunu olmayan bir prens davete gelene kadar. Prens, yakışıklı, uzun boylu ve güçlü bir fiziğe sahipti. Sultan kendi kendine şöyle dedi: "Bu prens mantıklı bir kız tarafından reddedilemez ve kızım Almina onu kesinlikle kabul edecektir." Sultan sonunda kızının evleneceği adayı bulduğundan artık emindi. Ancak kızından gelen ret ve alay sözlerini duyunca hayal kırıklığına uğradı. Kızının çocukça davranışlarına tahammül edemeyen sultan, onu şımarık büyüttüğünü fark etti. Talipleriyle alay etmesi nedeniyle diğer ülkelerin kralları ve prensleriyle sorun yaşamaya başlayınca, sultan çok sinirlendi. Kızının küstahlığı kabul edilemezdi. Bu şımarık tavırlarına son vermeye karar vererek, tüm ülke halkını şaşkına çeviren bir haber duyurdu. Kızına ders vermeye kararlı olan sultan, "Her kim ki beni güldürmeyi başarırsa, kızım Almina'yı onunla evlendireceğim. İster prens olsun, ister halktan biri olsun, herkesin sınava girme hakkı var." Haberi duyanlar ülkenin dört bir yanından gelmeye başladılar. Sınav günü saray meydanı zanaatkarlar, soylular ve halk da dahil olmak üzere hükümdarın kızıyla evlenmek isteyenlerle doldu. Ancak aralarında tek bir prens bile yoktu. Çünkü prensler bu şımarık kızdan memnun değildi. Sultanı çeşitli şekillerde güldürmeye çalıştılar, kimi zıpladı, kimi dans etti, kimi mimik ve el hareketleriyle denedi. Ancak sultan gülmedi. Hatta gülümsemedi bile ve prensesin nişanlanması için başvuranlar birbiri ardına devam etti. Her biri hükümdarı güldürmek için elinden geleni yaptı. Ancak boşunaydı. Ta ki sıra Ammar adında bir çobana gelene kadar, çoban sultanın karşısına gelmiş ve ona şöyle demişti: "Size söz veriyorum, efendim, eğer prensesle evlenirsem, evin işlerini onunla paylaşacağım ve onun en iyi yardımcısı olacağım." Sultan nasıl diye sorar? "Kızınız, efendim, yemek yapar ve ben yerim, o yıkar ve ben giyinirim, o yatağı hazırlar ve ben uyurum." Sultan şaşkınlıktan gözleri yaşarana kadar gülmüş ve çoban Ammar'ın sultanın kızını, karısı olarak kazanmasına karar vermişti. Almina babasının kararına karşı çıkmaya çalışmadı. Çünkü onun kararlarının geri döndürülemez olduğunu biliyordu. Düğün töreni yapıldı ve hemen ardından çoban prensesin elinden tutarak onu şehrin dışındaki çadırına doğru götürdü. Çoban Ammar yolda prensesle sohbet etmeye ve aralarını düzeltmeye ne kadar çalışsa da nafileydi. Prenses yüzünü hep başka yöne çevirdi. Onu görmezden gelen prenses bir süre yürüdükten sonra yorulmuş ve artık yürüyemez hale gelmişti. Çünkü uzun mesafeleri yürümeye alışık değildi. Ammar ona, "Bir süre oturup dinleneceğiz. Ama duruma alışmalısın, benim çobanlık işim uzun mesafeler yürümeyi gerektirir. Çünkü ben göçebe bir çobanım. Bu yüzden bir haftadan fazla bir yerde kalmak benim için iyi değil, koyunların her zaman mera değiştirmesi gerekiyor," dedi. Prenses çobanın sözlerinden pek hoşlanmaz ama elinden de bir şey gelmez. Biraz dinlendikten sonra, çobanın yerleştiği çadıra varana kadar yürümeye devam ederler. O sırada gün batmak üzereydi. Bu yüzden prenses dinlenmek için uzanmak istedi. Ama çoban ona şöyle dedi: "Eğer uzanırsan, bize akşam yemeğini kim hazırlayacak? Ben odun getirmeye gideceğim. Sen de ben dönene kadar yeşillikleri yıkayıp doğrayacaksın." Ammar odun getirmeye gider, döndüğünde prensesi derin bir uykuya dalmış bulur. Bu yüzden akşam yemeğini kendisi yapar, tek başına yer ve uykuya dalar.
Prenses gece yarısı uyanmıştır. Aşırı açlık hissettikten sonra yerinden kalkar ve açlığını bastırmak için yiyecek bir şeyler arar. Ama hiçbir şey bulamaz ve oturup sabahın doğmasını beklemeye başlar. Şafak söktüğünde Ammar uyanır. Almina'yı yerinde otururken bulur ve ona koyunlar için otun bol olacağı başka bir bölgeye taşınmaya hazırlanmasını söyler. Bavulları toplayıp uzun bir mesafe yürüdükten sonra Ammar, prensesin yüzünün açlık ve yorgunluktan solgun olduğunu fark etmişti ve durup ona bir süre dinlenip sonra yürümeye devam edeceklerini söyledi. Ammar deri çantasından biraz yumurta çıkardı ve pişirdi. Almina'yı kendisiyle kahvaltı yapması için çağırdı. Prenses o kadar açtı ki koşarak geldi. Kendi payını ve Ammar'ınkini yiyip bitirdi. Geride hiçbir şey bırakmadı. Ammar gülümsedi ve gitmek için ayağa kalktı, dinleneceğini söyledi. Prensese de aynısını yapmasını ve dinlenmesini tavsiye etti. Yola devam edilmesi gerekiyordu. Prensesin yeterince dinlendiğini hissettikten sonra kalktılar ve yollarına devam ettiler, ta ki çoban Ammar'ın varış noktası olan, altından nehir akan dik bir tepeye ulaşana kadar. Ammar eşyalarını bırakıp çadırı kurar ve prensese, "Ben vadinin aşağısındaki ırmağa inip su getireceğim, sen de bizim için yiyecek bir şeyler hazırla ve ben dönene kadar koyunlara göz kulak ol," der. Prenses yemek yapmayı bilmiyordu. Bu yüzden biraz sebze haşladı ve oturup Ammar'ın vadinin aşağısından dönmesini bekledi. Oturuyor ve bekliyordu. Almina bu evlilikten hoşnut değildi. Çobanın ondan boşanmasını istiyordu. Başından beri planı buydu. Bu yüzden saraya geri göndermenin bir yolunu düşünmeye başladı. Düşündü ve sonunda kurnazca bir plan yaptı. Koyun sürüsüne yaklaştı. Aralarından en iyi koyunu seçti. Onu vadinin kenarına götürdü, tepeden attı ve nehre düştü. Amacı kocasına zarar vermekti, ona ihmal edilmiş bir eş olduğunu göstermek ve evliliğe uygun olmadığını anlamasını sağlamaktı. Birkaç dakika sonra çoban omzunda ölü koyunla geri döndü ve ona koyunu son nefesini vermeden önce yakaladığını ve yenmek üzere kestiğini söyledi. Çoban Ammar daha sonra koyunun derisini yüzüp temizledikten sonra kısık ateşin altına koydu. Yemeklerini bitirdikten sonra Ammar, Almina'ya şöyle dedi: "Baktığım koyun sürüsü bana değil, efendim Malik'e ait, yarın eşyalarımızı toplayıp onunla buluşmak ve vadinin kenarından düşen koyuna ne olduğunu anlatmak için sarayına gideceğiz, bakalım tepkisi ne olacak." Ammar efendisi Malik'in sarayına doğru yola çıktı. Almina da onu takip ediyordu. Saraya ulaştığında, prensese "Beni burada bekle," diyerek tek başına saraya girdi. Ammar'ın geri dönmesi uzun sürmedi. Ama yanında yaşlı bir kadın vardı ve Malik'in koyunlarından birini kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Özellikle de o koyunu çünkü sürünün ırkını geliştirmek için kullanıyorduk der. Yaşlı kadın prensese bakarak, "Ammar koyunu size emanet ettiğini söyledi ve sonra ölen koyunun bedelini geri alana kadar birinizin 1 ay boyunca sarayımda çalışabileceğini söyledi." Prenses içinde bulunduğu çıkmazın farkına varmış ve sarayda çalışmak zorunda kalacağını, çünkü Ammar'ın sarayda çalışmasına izin verirse, koyun sürüsüne tek başına bakamayacağını anlamıştı. Bu yüzden Ammar'a sarayda çalışabileceğini söyledi. Ammar'la birlikte gelen yaşlı kadın onu sarayın içine ve tam olarak sarayın mutfağına götürdü ve sonra, "Ben sarayın kahyasıyım ve efendim Malik beni bir hafta boyunca mutfakta sana eşlik etmek ve sevdiği yemekleri nasıl pişireceğini öğretmek için görevlendirdi," dedi ve Almina'ya sarayın içinde çalışacağını söyledi. Ammar Almina'yı bırakmak istemiyordu. Fakat hem helalleşmek hem de Almina'nın düzelmesi umuduyla içi biraz ferahlamış şekilde tekrar işinin başına döndü. Artık Almina yaptığının bedelini ödemek için sarayda çalışmalıydı, ancak Almina istekli değildi. Kahya yemek pişirmenin temellerini öğretmeye başladı. Ama Almina bunu ciddiye almadı ve öğrenmeye pek odaklanmadı. Hafta bittikten sonra, sarayın uşağı Almina'ya efendisinin sevdiği yemeklerden birini hazırlamasını emretti. Fakat Almina yemek yapmayı öğrenmemişti ve nereden başlayacağını bilmiyordu. Bu yüzden kendi uydurduğu yemeği, Bay Malik'e yemesi için gönderdi. Yemek tahmin edilebileceği gibi kötüydü. Bay Malik böyle şeyleri sevmezdi. Ve bunun sonuçları olmalıydı. Uşağına emir verdi. Uşak Bay Malik'in ona söylediklerini Almina'ya sert bir şekilde iletti. Almina'ya yaptığının bir cezası olacak elbette, günde sadece bir öğün yemek yiyebileceksin ve şimdi öğrenmeye geri dön, dedi. Bir hafta sonra, eğer yemek yapmayı öğrenemezsen,
Burada kalma süreniz uzatılacak. Almina uşağın tehditlerine aldırış etmedi ve günde sadece bir öğün yemek yese bile burada kalmanın fakir çobanla yaşamaktan daha iyi olduğunu düşündü. Günler ve haftalar geçtikçe prenses yemek yapmayı öğrenemedi ve sarayda kalma süresi bir ay daha uzatılarak cezalandırıldı. Prenses saraydan hiç çıkmadı ve zamanını mutfakla kaldığı oda arasında geçirdi. Günler geçtikçe sıkılmaya ve yalnız hissetmeye başladı. Babasının sarayındaki günlerini ya da en azından çoban kocasıyla bir yerden bir yere seyahat ederek geçirdiği günleri özlediğini fark etti. Bu yüzden sarayı terk edebilmek için yemek yapmayı öğrenmeye karar verdi. Kararından bir hafta sonra, Bay Malik'in onayını kazanan ilk yemeğini pişirebildi ve o zamandan beri onun için yemek pişirmeye devam etti. Sonunda, 2. ay geçti ve prenses saraya girdiğinden beri ilk kez güneşin ışığını gördü ve eşsiz bir mutluluk hissetti, özgürlüğün tadını çıkartıyordu. Saray duvarlarının dışına adım atar atmaz, çoban Ammar'ın onu beklediğini gördü, kaldığı yerden kurtulabildiği için mutluydu. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Sonra çadıra doğru yürüdü ve vardıklarında prenses onun için Ammar'ın övgüyle bahsettiği yiyecekler hazırladı ve yemeğini bitirdikten sonra prenses Ammar'a yaklaşarak, "Babamı ve saraydaki ailemi özledim. Onları ziyaret etmek ve durumlarını kontrol etmek istiyorum. Umarım isteğimi reddetmezsiniz." Çoban biraz düşündükten sonra, onu saraya götürmesi, sonra ayrılması, ama bir haftadan fazla kalmaması ve onu almak için geri dönmesi koşuluyla isteğini kabul etti. Prenses bir süredir çobana eşlik ettiği için onun hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri biliyordu. Sevdiği şeyler arasında kömürde kızartılmış koyun kulaklarını yemek vardı ve ona, babası sultanın kendisini ziyaretini kutlamak için keseceği koyun kulaklarını onun için saklayacağına söz verdi. Çoban, Almina'nın teklifinden memnundu ve onun bir şeyler planladığını bilmiyordu. Bilseydi zaten saraya gitmesine izin vermezdi. Prensesi sarayın kapısına kadar getirdikten sonra, orada sultanın muhafızlarıyla karşılaştı. Hükümdar, çobana istediği zaman saraya girip çıkan kraliyet ailesinin bir üyesi gibi davranmaları talimatını vermişti. Çadırına ve koyunlarına dönerken onları selamladı ve ayrılmaya hazırlanırken prenses karısı onu çağırdı, ona, "Bir kulağını mı yoksa ikisini de mi istiyorsun?" dedi. Gülümseyerek, "İkisini de," diye yanıtladı ve sonra ayrıldı. Prenses çobanı gözden kayboluncaya kadar izledi ve hemen muhafızların yanına giderek, ağlayıp feryat etti. Almina kafasında kurmuş olduğu planı uygulamaya kararlıydı. Muhafızlara şöyle dedi: "Babam beni bu adamla evlendirdi. Onun zayıf ve yoksul bir çoban olduğunu sanıyordu. Ama öyle değilmiş, meğerse o lanetli bir büyücüymüş, bana itaat büyüsü yaptı. Ona itaat etmemi istedi." Almina yalanını daha da abartarak, anne ve babasının kulaklarını da keseceğini ve onlara büyü yapmak için geri geleceğini söyledi. Eğer büyü yaparsa, hükümdar tüm istek ve arzularına itaat eder, 2 kulak istediğini kendiniz de duydunuz diyerek yalanına inandırmaya devam etti. "Neyse ki sarayımız böyle bir büyüye karşı korunuyor, bu yüzden saraya girer girmez bana yaptığı itaat büyüsünden kurtuldum. Şimdi sizden onun geleceği zaman saraya girmesini engellemenizi istiyorum. Size çok yaklaşmasına izin vermeyin, çünkü sizi kölesi yapacak bir büyü yapabilir." Prensesin amacı çobanın saraya yaklaşmasını engellemekti. Böylece onlara gerçeği söylemeyecek ve kendisi de artık sarayda kalabilecekti. Ama Almina hata yaptığının farkında değildi. Çünkü muhafızlar Almina'ya inandılar ve sultana söylemek için acele ettiler. Sultan ne yapacağını bilemedi ve kızı Almina'yı söylediklerinden emin olana kadar konu hakkında sorguladı. Ancak Almina babasının onun sözlerine inanmakta isteksiz olduğunu hissedebiliyordu. Yine de sultanın çobana baskın yapmaktan ve onu öldürmekten başka seçeneği yoktu. Çobana baskın yapmak için ordu komutanını çağırdı ve ona cesur muhafızlardan oluşan bir tabur hazırlamasını emretti. Prenses durumun böyle olmasını istemiyordu ve babası sultanın, kendisine sevgi ve saygıyla davranan, konudan habersiz olan ve hiçbir suçu olmayan zavallı çoban kocasını öldürmesinden korkuyordu. Bu yüzden babasını fikrini değiştirmeye ve kendisine saygıyla davrandığını ileri sürerek yalanını kabul etmeden onu bağışlaması için ikna etmeye karar verdi. Almina sultana gidip, "O bana hiç zarar vermedi," dedi. Ama sultan kararını çoktan vermişti, bundan dönüş yoktu. Ertesi sabah çobanı bulmak ve ondan intikam almak için yola çıkmaya karar verilmişti bile.
Prenses masum bir insanın, özellikle de kocasının ölümüne neden olacağını sonunda anlamıştı. Bu yüzden hava kararır kararmaz saraydan gizlice çıkıp onu aramaya ve her şeyi ona anlatmaya karar verdi. Gece muhafızlara görünmeden saraydan gizlice çıktı ve çoban kocasını aramaya koyuldu. Aradı ve uzun bir mücadeleden sonra nihayet onu buldu. Ammar, Almina'yı o halde gördüğünde çok şaşırdı. Saraydan neden yalnız ayrıldığını sordu. "Seni gelip alacaktım, daha bir hafta olmadı," dedi Ammar. Ancak Almina'nın kaybedecek zamanı yoktu. Ammar'a sarayda kalmak için bir yalan uydurduğunu, başına gelen her şeyi ve kendisini içine soktuğu felaketi anlattı. Almina, Ammar'a babasının taburu gelmeden önce kaçmasını, aksi takdirde yok olmaya mahkum olacağını söyledi. Çoban bir süre sustu, sonra şöyle dedi: "Yerimden ayrılmayacağım ve sultanın karşısına gerçekle çıkacağım." Ammar koyun sürüsünün kendisine emanet edildiğini ve kaçıp koyunları yalnız bırakmayacağını söyledi. Fakat Almina söylediği yalandan hicap duyuyordu. Bu suçluluk duygusuyla Ammar'a koyunlara bakacağını söyledi ve "Bir çözüm bulana kadar kaçmanız için yalvarıyorum. Çünkü ölümünüze neden olursam yaşayamam, size söz veriyorum, saraya döner dönmez babam sultana sizi suçlamak için büyü yalanını uydurduğum gerçeğini söyleyeceğim ve cezamı kabul edeceğim." Ammar prensese, Allah'a ant vermesi karşılığında teklifi kabul edebileceğini söyledi. "Koyunlara gözün gibi bakacaksın. Onlara zarar gelmesine izin vermeyeceksin," dedi. Almina da Ammar'ın şartını kabul etti. Çoban oradan ayrıldı ve ormanın ilerisinde gözden kayboldu. Sabah olmuştu ve sultanın taburu prensese yaklaşıyordu. Prenses giysilerini değiştirmiş ve fark edilmemek için yüzüne bir peçe örtmüştü. Sultan ona ulaştığında sordu: "Sen kimsin? Sürünün sahibi nerede?" Prenses, "Ben çoban Ammar'ın kız kardeşiyim. Abim sultanın sarayına, prenses karısı Almina'yı almaya gitti," dedi. Bunu üzerine sultan askerleriyle birlikte sarayına geri dönmek zorunda kalır. Günler ve haftalar geçti, Almina bu işi tek başına yapmaya alışık değildi. Ama bu kez çobanlığın zorluklarına katlandı. Kocası çobanın ne kadar yorucu bir iş yaptığını ve şımartılmış olan, ona karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi reddeden kendisinin bile ne kadar yanlış davrandığını fark etti. Kocasının kendisini terk edip babasının sarayına geri göndermesi için onu zarara uğratmaya çalışıyordu. Artık hatasının farkına varmış ve yaptığından pişman olmuştu. Bunu düzeltmeye, babasına gitmeye, ona yaptığı her şeyi anlatmaya ve çoban kocasının onu suçladığı şeyde masum olduğunu söylemeye karar verdi. Böylece sürüyü sultan babasının sarayına doğru sürmek için yola çıktı. Uzun bir mesafe kat ettikten sonra, sürüyü besleyecek hiçbir şey bulamadığı bir yere geldi. Çünkü yol çoraktı ve üzerinde hiç ot yoktu. Bu yüzden sürünün açlık ve susuzluktan telef olmaması için geldiği yerden geri dönmek zorunda kaldı. Ammar'ın daha önce gittiği yolu bulmak için her seferinde yolu değiştirerek bu girişimi birkaç kez tekrarladı. Ama boşunaydı. Sürünün beslenip sulanacağı sarayın yolunu bilen tek kişi Ammar'dı. Prensesin kafası karışmıştı ve ne yapacağını bilmiyordu. Çünkü koyunlar ona emanetti ve onları bırakıp babasıyla buluşmak üzere saraya gidemezdi. Prenses şaşkın ve perişan bir haldeyken, aralıksız ve şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Prenses yağmurun kendisini içinde bulunduğu durumdan kurtaracağını anlayınca çok sevinmiş, sabredip otların büyümesi için bir hafta daha bekledikten sonra saraya doğru yola çıkmıştı. Bir hafta geçti ve prenses yeniden yola koyuldu. Koyun sürüsünü babası sultanın sarayına doğru götürdü. Çorak topraklar yemyeşil çayırlara dönüşmüş, su birikintileri ağzına kadar dolmuştu. Bu yüzden prenses saraya ulaşmasını engelleyecek hiçbir engel bulamadı. 3 gün sonra sarayın binası Almina'ya uzaktan göründü ve babası sultanın tepkisinden duyduğu korkuyla karışık bir sevinç hissetti. Ona gerçeği söylüyordu. Prenses bunları düşünürken, sarayın kapısındaki muhafızların daha fazla ilerlememesini, yoksa oklarını ona fırlatacaklarını söyleyen uyarı borularını duyunca şaşırmıştı. Prenses kendini nasıl bir çıkmazın içine sokmuştu. Muhafızlara çobanı saraya yaklaştırmamalarını söylemiş ve onları çobanın tehlikeli bir büyücü olduğuna, kendilerine yaklaşırsa zihinlerini manipüle edebileceğine inandırmıştı. Muhafızlar, çobanın prensesi taklit ettiğini düşündüklerini biliyordu. Çünkü prensesin hala sarayda olduğundan ve oradan ayrılmadığından emindiler. Aniden, hiçbir uyarıda bulunmadan,
Saray askerleri bir grup vahşi köpeği prensesin ve koyun sürüsünün üzerine saldılar. Prenses korktu ve korkudan olduğu yerde dondu kaldı. Köpekler sürüye saldırdı ve bazılarını öldürdü, diğerleri ise kaçtı. Sonra köpekler prensese doğru yöneldiler. Saray köpekleri prensesi tanıdılar ve ona zarar vermediler. Prenses rahat bir nefes almıştı. Geride kalan koyun sürüsü için üzüldü. Ama saray köpeklerinin onu tanımasından yararlanarak saray muhafızlarına kendisinin bu sarayın prensesi olduğunu ikna etmeye karar verdi ve muhafızlara yaklaştı. Ama muhafızlar ondan korktular, onun sarayın köpeklerine yaklaşıp büyü yapan sihirli çoban olduğunu düşündüler ve oklarını prensese yönelttiler. Prenses bunun son anları olduğunu düşündü, dizlerinin üzerine çökerek kendisine inanmaları için yalvardı. Son anda, muhafızlar okları fırlatmadan önce, durmalarını emreden uzaktan bir ses duydular. Sultan, bir tabur muhafız eşliğinde, elleri kelepçeli zavallı çobanı götürüyordu. Prenses ayağa kalktı, babasına koştu, ağlayarak ellerini öptü ve ondan kendisini affetmesini yaptığı her şey için onu bağışlamasını istedi. Sultan kızının sözlerine şaşırdı. Ona konuyu sordu. Almina'da çobanla evlendiği günden ona iftira attığı ve onu büyücülükle suçladığı güne kadar neler yaptığını anlattı. Sultan askerlerine çobanı hemen çözmelerini emretti, ondan af ve bağışlanma diledi ve prensese işlediği suçun büyüklüğüyle orantılı bir ceza vermeye karar verdi. Bunun üzerine çoban Ammar araya girdi ve sultana prensesi bağışladığını ve ondan öç almak istemediğini söyledi. Kalan sürüsünü toplamak ve yoluna devam etmek için sultandan izin istedi. Prenses o sırada yaptıklarından dolayı duyduğu suçluluk duygusu ve kocasının başına gelen bütün felaketlere rağmen onu bağışladığı için yerin dibine girmeyi diledi. Çoban ayrılmak üzereyken prenses ona seslenerek, "İzin ver de suçumun kefaretini ödeyeyim ve bozduğum şeyleri onarayım," dedi. Çoban, "Bunu nasıl yapacaksın?" diye sorunca prenses, "Efendin Malik için çalışıp kaybolan koyunların yerine yenilerini koyacağım. Bu iş için ömrümün sonuna kadar çalışmam gerekse bile, Allah bize uzun bir ömür verirse, senin karın, desteğin ve yoldaşın olacağım, kaybettiğin her şeyi telafi edeceğim," dedi. Çoban onun ısrarını görünce kabul etti ve efendisi Malik'in sarayına doğru yola çıktı. Oraya vardıklarında, ona efendisiyle görüşmek için içeri gireceğini ve sonra aralarında olanları anlatmak için geri döneceğini söyledi. Ammar saraya girdi ve bir süre sonra başı öne eğik ve yüzü hüzün dolu bir şekilde dışarı çıktı. Ona efendisinin isteklerini sordum. O da Bay Malik'in kendisinden kaybolan koyunların hakkını yerine getirene kadar 5'er yıl onun için çalışmamızı istediğini söyledi. Prenses, "Olanların suçlusu sen değilsin, diğer 5 yıla ek olarak 5 yıl daha Bay Malik için çalışacağım ve bunu yapmama engel olmanı istemiyorum. Seni bu duruma getiren benim ve tüm sonuçlarına katlanmak zorunda olan da benim," dedi. Kadın üzüntüden gözyaşları dökerek saraya koştu. Çünkü 10 yıl geçene kadar gün ışığını göremeyeceğini biliyordu. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Berbat ettiği her şeyi düzeltmek zorundaydı. Saraya girdiğinde saray hizmetçisinin kendisini beklediğini gördü ve kıyafetlerini değiştirip çalışmaya başlaması için onu dairesine götürdü. Daha önce öğrendiği yemekleri pişirdiğinde, saray hizmetçisi gelip ona Bay Malik'in bu sefer yemeği ona servis etmesini istediğini söyledi. Prenses saray sahibinin isteğine şaşırmadı çünkü artık etrafında olup bitenleri umursamıyordu ve ruhsuz bir bedene dönüşmüştü. Tabakları taşımış, saray yöneticisinin rehberliğinde saray sahibinin kendisini beklediği yemek salonunun önüne geldi. İçeri girmek için ondan izin istediğinde ve o da izin verdiğinde, yemek masasında oturan yakışıklı bir gencin kendisine gülümseyerek baktığını gördü. Bunun üzerine prenses onu selamladı. Yemeği ona servis etti ve salondan ayrılmak üzereydi ki, "Ben çoban kocan Bay Malik'im," prensese seslenerek, "Beni tanımadın mı?" diye sordu. Prenses olumsuz yanıt verdi ve onu ilk kez gördüğünü söyledi. Bunun üzerine adam ona şöyle dedi: "Zavallı çoban kocandan vazgeçmen karşılığında karım olmanı ve sarayımda benimle birlikte yaşamanı istesem, kabul eder misin?" Kadın hiç tereddüt etmeden bu isteği kesinlikle reddedeceğini söyledi. Öyle ki yanıtını vermeden önce bir an bile düşünmemişti. "Bay Malik, sana bir şey söyleyeceğim, sana söyleyeceğim şey bunca zamandır senden gizlendi." Prenses onun ne dediğini anlamadı ve kendisiyle şakalaştığını sandı. O da devam etti: "Evet,
Ben sarayın sahibiyim ve çoban gibi davrandım. Görünüşümü değiştirdim, eski püskü giysiler giydim ve sakalımı uzattım. Böylece beni tanımayacaktınız ve size başından beri neler olduğunu anlatacağım. Ben sana evlenme teklif eden prensim ve baban sultan beni kocan olarak kabul edeceğini umuyordu. Ama sen beni reddettin ve görünüşümle alay ettin, oysa Allah'a şükürler olsun ki bende hiçbir sorun yoktu ve ayrılmak üzereyken baban sultanın beni çağırdığına görünce şaşırdım. Yaptıkların için benden özür diledi ve işte o zaman aklıma geldi. Baban sultana bir çoban kılığına girip sana evlenme teklif etmeyi önerdim. O da bu evliliğin önünü açacağına söz verdi. Ben de ona seninle ilgileneceğime söz verdim. Ama ancak seni kendine getirdikten, görüşünü bulandıran gurur ve kibri ortadan kaldırdıktan sonra, baban sultan da fikrimi kabul etti ve övdü. Sonra seninle evlendim ve sen benim yanımda rahat edene ve içindeki gururdan vazgeçene kadar seni yavaş yavaş eğittim. Tövbe etmen ve kötü işlerin sahibine zarar verdiğini öğrenmen için seni sarayda çalıştırmaya karar verdim. Saraydaki görevin sona erip ayrıldıktan sonra davranışlarından hoşnut kaldım ve bir eş olarak bazı sorumluluklarına karşı biraz hoşgörülü oldum. Sana gerçeği anlatacaktım ki, aileni görmek istediğini söyledin. Ben de meseleyi senin dönüşüne kadar ertelemeye karar verdim. Olanlar olduğunda ve benim büyücü olduğumu, sana ve baban sultana zarar vermek istediğimi iddia ettiğinde, sultan haberi bana gönderdi ve baban sultanla birlikte ne yapacağımıza karar verdik, koyunları sana emanet olarak bıraktım. Sen benim kaçtığımı zannettin. Koyun sürüsüne sahip çıkarak bu kez samimiyetinizi gördüm. Sonunda doğru yola döndüğünüzü anladım ve yaptığım her şeyden pişman oldum. Sizi temin ederim. Kendini feda edip 10 yıl boyunca sarayda hizmetçi olarak çalışmaya karar verdiğinde, fedakarlığın beni çok mutlu etti. Seni bağışladığımı bilmeni isterim. Sarayımda bir prenses olarak yaşayacaksın. Sultan sarayda onların konuşmalarını dinliyordu. İçeri girdi ve prenses onu görünce ona doğru koştu. Ellerini öptü ve şöyle dedi. Beni bağışla babacığım, çünkü benden ve çocukça davranışlarımdan öç almak için beni bir çobanla evlendirdiğini sanmıştım. Ama sen beni en iyi prenslerden biri olan Bay Malik ile evlendirdin ve Allah'a ant içerim ki, bundan böyle konumu ne olursa olsun hiç kimseyle alay etmeyeceğim ve hiç kimseden üstün olmayacağım. Kocama iyi bir arkadaş olacağım. Prensesin yaşadığı en güzel günler kocası Prens Malik ile geçirdiği günlerdi ve çiftin çocukları oldu. Onların hikayesi o zamanlarda meşhur bir hikaye haline geldi. Kibir ve gurur insanı içten dışa kirletir. Allah bile Yüce Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde biz diye bahsederken, kul olarak biz kimiz ki birbirimizden üstün olacağız? Kimiz ki kibirlenip böbürleneceğiz? Allah tüm Müslümanların kalbine temiz duygular versin. Hepimizi kötü tavır ve davranışlardan korusun. Bizi tövbe eden kullarından eylesin inşallah.